Hello, welcome to Turning Inward. My name is Lou Rogers. I'm the publisher of Inner Paths magazine and the host of this program. In the last number of years, it's become increasingly apparent to American psychiatrists and psychologists that dreams offer a way of understanding our interior lives that comes from a source which is almost unimpeachable, our deepest selves. And in that regard, many organizations have begun to develop methodologies for coming into contact with the meaning and source of our dreams. But our spiritual traditions as well have investigated the life of man through dreams. In both the Old and New Testaments, dreams play a tremendously important part. It is the vehicle through which, or one of the vehicles through which God and the angels have spoken to mankind. Sufis have developed a methodology for interpreting dreams that is centuries old, at least 1,500 years old, and it springs in a kind of descent from master to master. The subject of today's program is the Islamic way through Sufism of interpreting dreams, and the guest is Sheikh Muzaffer, who is the head of the el-Halveti el-Cerrahi order of Sufi dervishes, and his translator will be Tosin Bayrak, who is a professor of Islamic art at Cooper Union in New York. Tosin, thank you both for being here today. We are going to be talking about dreams, so I think we ought to start with some attempt to understand what the source of dream is and what the purpose is of dreaming. Rüyalar nereden gelir? Çünkü daha evvel konuşmasında dedi ki Hristiyan ve Yahudi kitaplarına göre ve modern psikolojiye göre ruh insanın en derinliklerinden gelir diyor. Evet. Rüya nereden gelir ve rüyanın ehemmiyeti nedir? Rüya peygamberlere olunan vahyin 46'da bir cüz'üdür. Dreams are 1/46 of the revelations which came to the prophets. Ve alemi gayiptan, bize gayb olan alemden bize verilen mesajlardır. They come from a realm which is beyond us, which is invisible to us and which is incomprehensible to us. They are messages sent to us from that realm, from that divine realm. Ve Allah'ın bize bir çıkmaz işlerimizde bir yardımıdır. And it certainly is a bounty of God, His help to us in order that we could resolve some unresolvable problems. Bütün semavi kitaplar hepsi rüyanın sahihanın emri mühim olduğunu kabul ederler. All true books of true religions accept that of the reality of the dreams. İbrahim peygamberin gördüğü rüya, oğlu hakkında, oğlunu kurban etme hakkında görmüş olduğu rüya, aynı zamanda Hazreti Yusuf'un görmüş olduğu rüyalar hem Kur'an'da hem Tevrat'ta hem de Zebur'da, İncil'de olduğu muhakkaktır. As an example to that, I mention the dream of Hazreti Abraham about the order of God to sacrifice his son, and also the dream of Joseph. Bir şeyi görmek göz ile olur. To be able to see something, we have our eyes. Ve görülen şeyin bir madde olması lazımdır. And that what we can see with our eyes has to be matter, has to be visible. Rüyada bunun ikisi de yoktur. Ne göz vardır, ne de madde vardır. Gören nedir, gören nedir? In dreams, it is not these eyes which see the dreams, neither is there matter to be seen. Then what is it which sees and what is it which is being seen? Öyleyse demek ki gözsüz ve maddesiz insana gösteriliyor rüya. In that case, that a dream is seen without eyes and without visible existences.
Ve bu rüyayı gören kuvvetler de insanın içinde bulunan ruhlardır. Çünkü insanda ruh bir tane değildir. What sees the dreams are obviously not the eyes, but the soul of man. But there isn't one single soul in man. There are more than that. Eğer ruh bir tane diye iddia edecek olursa, uyuyan bir adam ruhu kabze olmamıştır. Fakat insan yanına oturduğu vakitte sıkılır onun. Uyuyan bir kimsenin. Evet. Ruhu kabze olmamıştır. Ruhu vardır. Ama yanında oturduğun vakitte sıkılırsın. Çünkü o senden haber yoktur. Senin ondan haberin var. If there was only one soul, if you would be standing next to a man who is sleeping, you see, he has still his soul. He's not dead, but you would be terribly bored to be with him for a long time, because you acknowledge him, he acknowledges you not. Zira o uyuyan kimse ruhu hayvanisi onun vücudunda kalmıştır. Ruhu insani ve ruhu sultanisi vücutta münasebeti olmakla beraber alim-i lahutta bir mevki işgal etmektedir o anda. Because that man who is sleeping is only left with his mineral and vegetable soul in him. His human soul and his royal soul, as it is called, has so to speak left him. But it's neither left him, it's neither inside him nor outside, it's an extension, you see. He has been tied to that realm, to that divine realm, which our Sheikh was talking about. Ruhu insanda bulunan ruhlar şöyledir. Ruhu şeceri vardır. Ruhu hayvani vardır. Ruhu insani vardır. Ruhu sır vardır. Ruhu sultani vardır. Ruhu sır vardır. Ruhu şeceri kıllardaki olan ruhtur. There are 5 souls in one's body. There is the mineral soul, the vegetable soul, the animal soul, the human soul, and the sacred secret soul. And each of these souls have, so to speak, places in the body. That they would be, for instance, in the hair of the body or in the skin of the body. Ruhi hayvani de kanda ve damarda olan The vegetal soul is on the surface of the body, such as the skin. And the animal soul is in your veins and in your blood. Hatta bir hayvanı kesseler böyle, parçalasalar, o etlerin böyle oynadığını görürüz biz. Ki bunlara çok şahit olduk. That if you would kill an animal and cut it into pieces, immediately you would see that the pieces of the animal would be still moving, would be still alive. That is the animal soul, which is still existing. Ruhi hayvanın da makamı insanın eti ve kanı ve damarlarındadır. So the animal soul is in your veins and in your blood and in your flesh. Ve aynı zamanda da bu makam vücutta bulunan şeytanın makamıdır. This level of the animal soul and the realm of the part of your body within which it reigns is at the same time the kingdom of the devil. Sonra ruhu insani vardır. Onun makamı merkezi kalptir. Then there is the human soul, and the center of the human soul, because it's sort of circular. The center of the human soul is the heart. Ruhi sultani vardır insanın vücudunda. O da kalbin merkezi olan gönül dedikleri fuat. Arapçası fuat, Türkçesi gönüldür. And then there is this sacred secret soul, which is called the sultan's soul, and its place is the heart of the heart. It's a spot in the heart. Şimdi ruhi hayvani rüya görür. Şu tesirdedir bu. Mesela hararetli bir adamın rüyada su, dere görmesi, nehirler görmesi gibidir. İkincisi haceti olan bir kimsenin 100 numara görmesi yahut kırlar, viranenkler görmesidir su dökmek için kurumacı. Bunu ruhi hayvani görür. Bunun da manası vardır ama herkesin
bileceği, işin içine çıkacağı bir dava değildir. Hatta Kur'an-ı Kerim'de yanıt istersen Sure-i Yusuf'ta Yusuf peygamberin devrindeki padişah bir rüya görmüş. 7 tane zayıf öküz, 7 tane şişman öküzü yemiş. 7 tane de efendim sarı başak 7 yeşil başağın üzerine yatmıştır. Hükümdar bu rüyayı soruyor. Diyorlar ki bütün alim muabbirler, rüya tabir edenler diyorlar ki bu kalü edgâs-ı ahlam. Yani bir evli bir alimi. Bu acayip bir rüyadır. Biz bunun içinden bunu tevil edemeyiz, tabir edemeyiz diyorlar. Yani ruhi hayvaninin gördüğü ruhların da manası vardır. Herkes, her muabbir bunu tabir edemez. Let us first discuss the dreams of this animal soul. For instance, if somebody eats a lot of salty fish and goes to bed, he dreams rivers, fountains, etc. And somebody who has a need to go to the bathroom dreams of bathrooms. You see, now this is in the realm of the animal soul. These lowly dreams have more than what they appear also. But it is not for everybody to interpret those dreams. For instance, Effendi says that the dream of the king at the time of Joseph, who dreamt that 7 thin cows ate 7 fat cows, and 7 green bushels fell over 7 yellow bushels. That was certainly the dream of the animal soul. But as you remember from your Bible and Old Testament, that it wasn't so easily interpreted, that dream. Yani o devrin, yani şu Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın zamanındaki padişahın muabbirleri bu rüyayı tabir edemediler. Dediler ki biz bunun içinde devante eviliyim alimin, bunu bilmiyoruz rüyayı, içinden çıkamayız. Ama peygamber olan Yusuf bu ruhi hayvaninin görmüş olduğu rüyayı tabir ederek padişaha dedi ki 7 sene bolluk olacak. 7 seneden sonra kıtlık olacak. Siz buğdayları alınız, buğdayları başaklarıyla beraber muhafaza ediniz dedi. Rüya aynen de öyle çıktı. Yani ruhi hayvaninin gördüğü rüyayla peygamber tabir edince aynen öyle çıkmıştır. Yani ehli olması lazım rüyanın tabirinde. You see that although that dream of the king at the time of the prophet Joseph was a dream dreamt by the animal soul, all the men of knowledge and the sorcerers and the wise men of the time were not able to interpret that dream. But Joseph, because he was a prophet, he was able to interpret that dream. And he told them that there were going to be 7 years of plenty, and then afterwards 7 years of drought, and that they should gather all the wheat and leave them on their stalks, and they should keep them on the stalks. From there, one understands that the interpretation of the lowly dreams themselves necessitate a higher being. So, in that sense then, it wouldn't be possible for a man to understand his dreams without a dream authority, someone like Sheikh Muzaffer, for example, or a specialist. But where in the Western world is there a parallel to somebody with the expertise to understand dreams? If a man can't do it himself, how do people develop or find a methodology for understanding their dreams? Bu Efendimizin buyurduğundan anlaşıldığına göre diyor, insan kendi kendisine rüyasını tabir edemez. Ve herhangi bir kimse de rüyasını bir zatın tabir edemez. Biz diyor Garp'ta yaşıyoruz. Şeyh Muzaffer Efendi gibi bir kimseyi nerede bulalım ki rüyaları tabir etsin diyor. Ve rüyaların ehemmiyetli olduğunu anlıyor kendisi. Evet, rüyayı istediği rüyayı göremez ve rüyasında bazen kendisi insan rüyayı tabir edebilir. Ama bu bir hissiyattır, yani öyle olabilir. Şayet böyle olmazsa maneviyatta gördüğü rüyayı sevdiği bir zatı, mesela bana karşı büyük muhabbeti var, benim de şeyh olduğumu, bir mürşid olduğumu biliyorlar. Rüyasını beni karşısına getirir, böyle tahayyül ederek beni karşısına getirir. Rüyayı anlatır. Sanki ben karşısında varmışım gibi, halbuki Türkiye'deyim. O akşam ona gelirler,
bu rüya, görmüş olduğu rüyanın tabirini yapabilirler. Bu da caizdir. Olabilir böyle şeyler yani. Ve olmaktadır böyle biz. Böyle oluyor. I did not say that one cannot interpret one's dreams. At rare occasions one may, but not through knowledge or through one's capacity. That it is a dream, so to speak, brings its own interpretation if you had a fine sensitivity and if you had a fine soul. Then there is another method which Effendi says that which involves sympathy, sympathetic relationship, loving relationship. For instance, Effendi says that he knows that you like him very much and you appreciate him as a Şeyh. If you dream a dream whose interpretation is not possible for you, what you could do is concentrate on your love, affection and attachment to somebody such as our Şeyh, for instance, and visualize him at the same time as this concentrated effort of sympathy for him, and then with loud voice you tell him your dream. We believe that night or soon that dream could be interpreted to you by another dream. Bunun esasında bu bir vahdeti ve deviri gösterir yani. Yani ben İstanbul'dayım vücut bakımından, o Amerika'da, fakat kalbe teveccüh ederek karşısında beni farz ederek rüyasını bana arz ettiği vakitte zahirde ayna bin parça olmuştur. Hakikatte biridir. O kendi rüyasını kendine tabir ederler. Beni görerek tabir eder. İkincisi, herkesin harcı değildir rüya tabir etmek. Çünkü rüyalar da herkese söylenmez. Şimdi herkese söylenecek olursa, bunlar hep misalleri var. Hepsini birer veririz. Herkese söyleyecek olursa bazı zevatın öyle bir hal olur ki bazı zevatın tabiri üzere, yanlış yaptığı tabir üzere rüya tecelli eder. Now, I would like to explain you what I have made the statement. It may seem to you rather out of ordinary and rather curious, the interpretation of this dream by another dream, if you would make a meditative, concentrated effort to somebody whom you know could interpret that dream. But don't you see, this is really a proof of wahdat, of unity of everything, because if we see this multiplicity around ourselves and within ourselves, it is like a single mirror which has been broken to pieces. So the image is multiplied. But the only thing which may put this mirror together is this kind of sympathy. In short, that you seek our Effendi maybe in Istanbul and you may be here, but you seek him in your heart, you see, with the sympathy which you have for him. And that will bring you together, and that will bring the source of the dream together, and you will have the interpretation of the dream. Let me reshape the question a little bit into another direction, which is the advances that psychology, specifically I'm thinking of Jungian psychology, has made in dream interpretations. Now, I understand what Effendi has just said about dreams coming from one ultimate source and being expressed through the individual's consciousness like a prism through the five souls. Many psychologists, not necessarily Jungian, believe that dreams come out of the process of one's individual life and that your deepest self chooses the symbols of the dreams. How do you reconcile, if such a reconciliation is possible, the discoveries or theories of contemporary psychology with a 1500-year-old spiritual tradition that looks at dream work from a different point of view? Diyor ki en mühim olan şey şu, modern psikoloji rüyanın insanın derunundan, yani kendi kendisinden, kendi benliğinden ama derinliğinden geldiğini ve insanın tabiatının sembolleriyle kendisini izhar ettiğine inanıyor diyor. Halbuki Efendimizin söylediğine göre manaların yeri, yani geldiği yer insanın haricinde
bir yer. Bu iki ayrı diyor, birisi yeni, bir tanesi 1500 senelik eski bir ilim. Bu iki şeyi nasıl tevil edebiliriz diyor. Öyle de olur, insanın kendi özünden de gelir. Mesela su dökeceği geldi, o kendi özünden evet. Öteki ilahi olarak gösterilir. Yani ikisini cem ederiz. İnsanda hem öyle zahir olur ki bunu ruhu hayvani görür. Hasta olan bir adamın o hastalık şiddetiyle gördüğü hayaller, korkunç uçurumdan düşmeler, bilmem neler veyahut susuz adamın su görmesi, aç adamın ekmek görmesi, sıkışmış bir adamın helal ve görmesi, bu özünden gelir, işinden gelir bu, doğru. Burada birleşiyoruz. Ben de bundan beraberim. Ama ilahi rüyalar, o ilahidir, Allah tarafından gelir. Peygamberlerden vahiyler. Kendinden mi geliyor? Eğer kendinden gelse vahye muntazır olmaz peygamber. Hemen söyleyiverir. Vahye muntazır oluyor. Birleşiyoruz orada yani. Zaten ilim birdir, iki olmaz. There is only one knowledge, there is only one science, there is only one wisdom. Indeed, it is true that there are dreams which come from one and which I have tried to explain to you. Those are the dreams of the animal soul. That is to say, that you are thirsty, you dream of water, that you have to go to the bathroom and you dream of the bathroom, or you can, there are varieties of it, as you see. Sick person dreams, certain, physically sick or psychologically sick person can dream, if you want to, dreams of their own beings. Now what we were talking about were divine dreams, for instance. The revelations of the prophets come from themselves. I mean, if we believe that, then the whole concept of prophethood is endangered. So mücerret insanın içinden rüya gelecek olsa kendi benliğinden o vakit istediği şeyi görebilir rüyasında. Yani madem kendinden geliyor, buna hakim olabilir. Ama harici gelen rüyalarda yılan görüyor, paraya tevil olunuyor. Balık görünüyor, paraya tevil olunuyor. Güzel bir şey görüyor, çirkine tevil olunuyor. Çirkin bir şey görüyor, güzele tevil oluyor. Halbuki bir insanın içinden geldiği vakitte göreceği rüyaya hükümran olması, hakim olması şarttır. Halbuki rüya insanın elinde değil. İstemediğini görüyor. If they claim that these dreams come only from the depths of one's being, then is there a way to control those dreams too? That is to say, is there a way to dream something which you wish to dream? Do they have they arrived to create that too? There are organizations and psychiatrists who have developed methods of suggesting to their unconscious self that they dream about certain themes, and very often that happens. I don't know how much control the conscious mind can exert over the unconscious mind, but would it be fair to say that Effendi would suggest that psychology would be helpful in understanding the lower interpretations of a dream through the lower souls, but not the higher souls? Diyor ki bazı teşkilatlar şimdi kuruldu diyor modern ve onlar insanın sahip olduğu anlayışının derununa tesir ederek rüyalarına tesir etmek üzere çalışmalar devam ediyor diyor. Fakat diyor Efendimiz şunu demek ki söyleyebilir mi ki diyor modern psikolojinin ruh doktorlarının bu çalışmaları hayvani ruhun rüyaları tabiri ve izaha meselesi üzerinde faydalıdır der mi diyor? And we also only have 2 minutes left. İlmin tarafı olmaz, çirkin tarafı. İlim daima güzeldir, aramak iyidir. Ola ki tesadüfen bir şeye isabet edebilirler. Bugün radyo ve televizyonun neşrettiği hususta kimse bunu tahlil edemez. Tesadüfidir karşılaşma. Of course, I say it is good, and of course I encourage them to seek and to search. But don't you see, and don't they see, the scientists, that all that seeking and searching, although in one direction it may seem,
can obtain results only by chance. That is to say, do they obtain it themselves or because of their efforts that gift of knowledge is given to them? I will never say to anybody, do not look, do not seek, do not study, do not learn. Mm-hmm. So therefore Efendi approves the efforts of the modern psychologists. Şimdi mesela ruhun benlikten gelmeyip ilahi olduğunu şöyle söyleyebiliriz. Bir adam bir rüya görse, bu adam Türkiye'de bir çoban olsa, Amerika'da bir çoban aynı rüyayı görse, bunun ikisinin tevili, tabiri ayrıdır, muhabbiri şu. And finally, let me tell you something about the interpretation of the dreams. If a shepherd in America would dream a same dream, exactly the same dream would be dreamt again by a shepherd, for instance, in Turkey, the interpretation of these two dreams would be different, very categorically different from each other. 2 dakikamız varmış arkadaşım. Bir dakikamız var şimdi. Modern rüyada kendi görüyor, içinden geldiği biliyor. Tevili ne yapacak? Tevil meselesini. Tevil hariç çıkıyor mu yapılar hakkında tevil? Bunu nasıl eline alacak? Let us presume for one moment that all dreams, whether they are evil dreams or dreamt by the animal soul or by the sultan's soul or by the human soul, are the source of it is only the, as you call, unconscious or the subconscious of the human being. Then there is always this question of the interpretation. Yes. Tosin, I'm afraid that we have to end the program now. Would you thank Efendi for Avamın gördüğü rüya bir değildir. Böyle geniş bir mevzu, böyle yarım sahada sığdırılmaz. Thank you for watching. Atlas Denizi'ni buraya bardağa sığdırıyoruz, olur mu? We are trying to put the Atlantic Ocean into this glass, trying to put this subject into half an hour. And thank you both for being here. Thank you for watching. This has been Turning Inward. My name is Lou Rogers. See you next time. Çok mühim bir vaaz. Hoca Nasrettin'in son hikayeyi bundan kestireceğim. Hoca Nasrettin yatmış biraz sonra kalktı.